Şöyle söyleyeyim, küçücük bir dükkan. Böyle bakıyor, lokasyon olarak merkezi bir yer diyor. Ama aslında öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu cadde bir alt caddeye göre tercih edilmiyor. Ama görüyorsunuz dükkanlar boş. Metrekare olarak baktığım zaman da yaklaşık 20-25 metrekare bir dükkan. Bir bakıyorsun 2 ay sonra devir. Bayramlarda kuru kalabalık yoğunluğu olur. Kimse öyle aranan, beklenen işi yapmaz. Dükkan sahipleri de bu kadar hava paraları dönüyorsa benim dükkanım değerlidir deyip Seda'yla da şunu konuşuyoruz. İşte İzmir'de olsaydık, İstanbul'da olsaydık sürekli 12 ay iş yapıyorduk. Çok güzel bir dükkan açmıştık. O güzel işler bana yaramadı arkadaşlar. Başkalarına yaradı. Cukkada cukka, cukkada cukka. Daha yoğunluğundan dolayı biz yapamıyoruz. Allah. Domuzun evde mi kalmıyor ye? Evet, herkese selam arkadaşlar. Önce şöyle bir ara sokakta sessizliğin orada bir açılış yapayım dedim sizlere. Yazın gelmesiyle arkadaşlar gürültü bir hayli had safhaya çıktı. Tabii o kışın o sakinliği tamamen ortadan kalktı. Trafik yoğunluğu, gürültü kirliliği oldukça yoğun şu aralar. Bir de bir yandan da sezona yetiştirme, her dükkanda, her yerde bir tadilat var. İşleri daha da çok hızlandırdı herkes. Hızlandırırken de tabii gürültü kaçınılmaz oluyor. Tabii her sene olan olaylar, yani bunun önüne geçilemez. Herhangi bir bununla ilgili de bir yaptırım uygulanır mı bilmiyorum. Bu gürültüye örneğin mesela şöyle söyleyeyim. Birileri birilerini görüyor böyle trafikte. Birbirlerine dat korna çalıyor böyle. Motorlular sürekli korna, sürekli korna. Çünkü aşırı derecede bir süratli gidiyorlar. Yani normal hızın çok üstünde. Yani 30'da 40'da gitmesi gereken şehir içerisinde artık 80'le 100'le giden motosikletler, araçlar da buna dahil. Bunun için bir önlem alınması lazım. Bir uygulama yapılması lazım. Özellikle artık şehir içerisinde bile artık ölümlü kazalar meydana gelmeye başladı. Üzücü şeyler yani bunlar. Yani burası normal anlamda bir tatil kasabası. Ama nedense herkesin bir acelesi var. Bunu da anlamış da değilim. Sezon kısa olmasından dolayı belki de insanların bu derece koşuşturmacası diyeceğim. Ama dışarıdan tatile gelenler de bu telaşın içerisine ister istemez kendilerini kaptırıyorlar. Yani onlar trafiğin bu akışında da yavaş da gidemiyorlar. Çünkü öyle bir hız var ki yani yavaş gidemiyorsunuz. Özellikle bu yaz aylarında bu sorun her zaman var. Umarım bu soruna bir çözüm bulurlar. Ya da insanlar biraz daha bunlara dikkat eder diyeceğim. Videonun başlığından da görmüş olduğunuz gibi, dediğim gibi kısa bir sezon var. Bodrum'da dükkan açmak mantıklı mı? Çünkü çok kısa bir sezon var. Bununla ilgili değerlendirmeler yapacağız. Bunlarla ilgili sohbet edeceğiz arkadaşlar.
Evet, şimdi konumuza gelelim arkadaşlar. Çok fazla böyle kendimi çekmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bazı yorumlarda kendinizi çok çekiyorsunuz diye yorum yazan olmuş. O yüzden de hemen kameramı yola doğru çeviriyorum arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bu Atatürk Caddesi'nde yürüyüş yapacağız arkadaşlar. Hem sohbet hem yürüyüş. Konumuzla ilgili arkadaşlar özellikle bu caddeyi seçtim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu caddede oldukça şu an kiralık dükkanlar var. Mesela örnek veriyorum. Şöyle bir kiralık dükkan var. Ama baktığınız zaman şöyle söyleyeyim, küçücük bir dükkan. Bu tarafta çok böyle pek fazla şey yok. Dükkan yok diyebilirim. Sağ tarafta da hanlar var. İşte otopark var. İşte evler falan var. Market. Oralarda da böyle çok seyrek iş yerleri var. Ben buradan hemen şöyle devam edeyim. Bu caddeyi özellikle seçmemdeki amaç arkadaşlar, Atatürk Caddesi dışarıdan gelen için, burası pek fazla bilinmediği için herhangi bir boş dükkan bulduğu zaman hemen burada kiralamak istiyor. Kiralıyor ama yani şöyle bakıyor, lokasyon olarak merkezi bir yer diyor. Ama aslında öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu cadde bir alt caddeye göre tercih edilmiyor. Yani şu yol genel olarak yürüme yolu dahi değil. Araç geçiyor. Burası pek fazla aracın da geçtiği yer değil. Sadece dönüşlerde geçilen bir yol. Yani çok işlek bir cadde değil. Araç yolu olarak da. Aynı şekilde insan yaya olarak da tercih edilmeyen bir cadde. Şimdi konumuza gelelim. Biliyorsunuz arkadaşlar, Bodrum'da sezon çok kısa. Herkes burada bir umutla gelip şu dönemde, hele ki şu dönemde para kazanma derdinde, her yerde olduğu gibi. Bakın şurada da kiralık dükkanlar görüyorsunuz. Buradaki dükkanlar sürekli açılır kapanır, açılır kapanır. Bu dükkanı şöyle söyleyeyim, baktığınız zaman çok yani güzel diyorsunuz, merkezi yer diyorsunuz. Hemen şuradan aşağıya sahile inilen bir yer. Azmak başına iniyor. Hemen size de göstereyim. Bakın denizi görüyorsunuz. Karşıda deniz. Hemen denize çıkıyorsunuz. Böyle bir yer, merkezi bir yer. Ama görüyorsunuz dükkanlar boş. Neden boş? Şimdi onu bilemeyeceğim. Ya açıyor, kiralar yüksek, beklenen olmuyor. Şöyle baktığınız zaman da dükkana çıkmakta bir sıkıntı. Yani bir kod farkı var. Yani 3 basamaklı bir merdivenle dükkana çıkıyorsunuz. Bu da aynı şekilde, bu da aynı şekilde. Metrekare olarak baktığınız zaman da yaklaşık 20-25 metrekare bir dükkan. Karşısında Kumbahçe Camisi var. Bakın çekim yapıyorum. Normal olarak da yaya yolunda yürüyorsunuz. Bir de oldukça, hele yazın çok sıcaklarda, güneş tepemizde şu anda. Bu yol pek fazla tercih edilmiyor. Burada yürüyeceğime diyor, aşağıki yolda yürürüm diyor. Hem deniz havası hem bir de orası daha çok fazla gölge bulunuyor. Evet. Şuradaki dükkan da aynı şekilde boş arkadaşlar. Tabii bu boş dükkanları görenler merkezi yer deyip o hemen kiralayalım, tutalım diyorlar. Kısa bir sezon var arkadaşlar. Ha sezon açıldı, ha açılacak derken bir bakmışsınız Temmuz olmuş. Gerçekten yani biz burada bir de sürekli yaşayan bir insanız.
İşimizi ona göre ayarlıyoruz. Şimdi dışarıdan gelen açıyor. O kadar masraf yapıyor. Ondan sonra da sezon hüsran. Hele ki burada. Yani sürekli burada, bu caddede sürekli dükkanlar açılıyor, kapanıyor. Açılıyor, kapanıyor. Devir oluyor. Alan kişi devir ediyorum diyor. İçeride yaptığı masrafa istinaden işte bırakıyor. İçinde ne var ne yok. Malzemesiyle birlikte. Alan o şekilde devir alıyor. Bu şekilde bir dükkanın 3-4 kez devredildiğine şahit oldum. Yani açıyorlar mekanı, dükkanı. Bir bakıyorsun 3 ay sonra devir. Yok, kurtarmıyor çünkü iş yok. Yani burada o beklenen iş olmuyor arkadaşlar. Bir dönem biz de burada dükkan açtık. Mağaza açtık. Çok güzel bir mağaza açtık. Ama şöyle bir şey var. Yani çok dağınık bir dükkan sıralaması var burada. Yani alakasız birbiriyle bağdaşmayan dükkanlar. Mesela biz burada da bir dükkan açtık şurada. Çok güzel bir dükkan açmıştık. Bir sene dayandık. Ondan sonra kapattık. Tabii dükkan kiraları çok oldukça yüksek. Yerine göre. Merhaba ablacığım. Günaydın. İyiyim ablacığım, çekimdeyim. Öyle kendimce bir konu buldum, çekiyorum. Baş üstüne. Bir dönem burada dükkan açtık. Çok güzel bir dükkanımız vardı. Yani buraya göre aslında sıra dışı bir dükkan açtık. Giyim mağazası. Dediğim gibi bir sene dayandık ve bir sene sonunda kapattık. Yani şöyle dedi, biz açarken de ya işte güzel, lokasyon olarak çok güzel dedik ama yani şöyle devam ettirebilirdik. İş yapabilirdik. Ama bir yerde de şu çok önemli. Bir dükkan açtığınız zaman da oraya düzgün bir eleman oturtabilmeniz şart. Zaten şu dönemde de gerçekten eleman bulmak çok zor. Şimdi arkadaşlar Cumhuriyet Caddesi'ne indim. Zaten buradaki yoğunluğu hemen görüyorsunuz. Nasıl fark ediyor? Cumhuriyet Caddesi'ndeki dükkanların çoğunluğu turiste yönelik arkadaşlar. Yani siz şöyle söyleyeyim, dükkan açarken lokasyonuna göre yapacağınız işi de belirlemeniz lazım. Şöyle diyebilirsiniz, yerliye hitap eden dükkan açacağım derseniz de o da gene yazlık. Yani kışın yerliden herhangi bir böyle bir alışveriş şeyi beklemeyin. Burası gerçekten yerli anlamında da
kışın sakin. Bak şu an 18 Mayıs. Herkes sezonun açılmasını bekliyor. Önümüzde hemen şimdi Kurban var. Kurban Bayramı'nda bir yoğunluk bekleniyor. Ama o yoğunluk da öyle bir şey değil. Bana göre, ben bunu çok iyi biliyorum. Bayramlarda kuru kalabalık yoğunluğu olur. Öyle kimse öyle aranan, beklenen işi yapmaz. Ben bile hani şu kurban bir bitsin, bir sakinleyelim ki gerçek yazlıkçı, gerçek tatilci şöyle gelsin, rahat rahat otursun, alışverişini yapsın. Bu mantıkla düşünüyorum ben. Çünkü o yoğunlukta, o kalabalıkta gerçekten burada tatilde olan, işte buraya tatil için gelen kişilere hizmet yapmakta zorlanıyorsun. O kalabalık, o trafik, o yoğunluk tamamen böyle bir kaotik bir hava yaratıyor. Normalde sevmiyorum böyle bayram kalabalıklarını. Özellikle o gün için böyle çok insanlar özellikle o gün için çok beklentiye giriyorlar. Ama böyle bir şey yok. Ne zaman burada okullar kapanacak? Temmuz ayı gelecek arkadaşlar. Ondan sonra sezon başlıyor. Onun haricinde de pek fazla beklentiye girmemek lazım. Dükkan kiralarına gelelim arkadaşlar. Dükkan kiraları yerine göre değişiyor. Ama şöyle bir şey var. Hemen hemen eğer ki böyle çok enişlek yerdeyseniz, çok böyle insan sirkülasyonun olduğu bir yerse. Merhabalar. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Nerede kaldık? Tabii mevkine göre, yerine göre dükkan kiraları değişiyor. Bir de şöyle bir durum var. Bir de burada bir hava parası durumları da var arkadaşlar. Dükkanını bırakacak kişi, tutan kişiden hava parası talep ediyor. Böyle bir şey de var. Artı bir piyasa da var. Yani bu rakamlar gerçekten uçuk rakamlar arkadaşlar. Yani belki siz bile duymuşsunuzdur. Müthiş derecede bir hava paraları dönüyor. Yani neredeyse yıllık dükkan kiralarının 5 katı, 10 katı hava paralarının istendiğini duydum, şahit oldum. Ve bu paraları da verenleri de duydum arkadaşlar. Gerçekten o da garip bir durum. Tabii böyle paralar falan dönünce de ister istemez dükkan sahipleri de bu kadar hava paraları dönüyorsa benim dükkanım değerlidir deyip tık tık tık, başkaları da bunu duyuyor. Ne yapıyor? Her sene ya da boş bir dükkanı varsa burayı yüksek rakamlara kiraya vermek istiyor. Bunu da belirteyim. Normalde şöyle söyleyeyim. Biz ilk dükkanı tuttuğumuzda bir sonraki sene %74 artış istendi bizden. Tabii biz zaten bir sene deneme amacı yaptık. Yani düşünün yani %74 gibi bir artış. Hemen bir senenin sonunda örnek vereceğim. Yani aylığı 100.000 liraysa kiranız direkt bir senenin sonunda 174.000 lira olaraktan başlıyor ve tabii kiralarda senelik olaraktan peşin veriyorsunuz. Çoğu dükkan sözleşmeyi 3 yıllığına yapıyor. 3 yıllıktan fazla yapmıyor. 3 senenin sonunda sözleşme bittiği için de yeni bir sözleşme giriyor araya ve orada da kira artışı güncelleniyor. Nasılsın abicim? Çekimdeyim. Şeyinden alıyoruz. İnternetten. Sağ olun, sağ olun. Çoğaldı mı? Çoğalıyor, çoğalıyor. Çok şükür çoğalıyor. Ne yapıyorsun? Pazarda nereye çıkıyorsun? Salı günü çıkıyoruz. Daha sonra da evet, muhabbetimiz yarım kaldı arkadaşlar. Böyle yürürken sürekli tanıdıklarla rastlaşıyoruz. O yüzden de selam vermeden durmadan olmuyor arkadaşlar. Şimdi bir yandan da Seda aradı.
Bir saniye şu tarafa göstereyim size. Evet. Burada daha önce bir yapı vardı arkadaşlar. Sözleşmesi bitmiş. O yapıyı kaldırdılar. Burası böyle halk plajı. Daha sonra da bu plajların olduğu yerleri size tanıtacağım. Bodrum merkezinde denize girebileceğiniz alanlar diye. Bu alanları sizlere göstereceğim. O da videomuzun bir başka konusu. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ ol. Şimdi eve doğru gidiyorum arkadaşlar. Sohbet, muhabbet gibi bir şey oldu. Ama dediğim gibi hani gerçekten Bodrum'da dükkan tutmak mantıklı mı? Sezon çok kısa. Biz Seda ile de bunu da konuşuyoruz. Bizim işimiz de sezona endeksle yaklaşık 5 ay böyle dolu dolu geçiyor bizim yaz sezonumuz. Onun haricinde de kış moduna giriyoruz. Seda ile de şunu konuşuyoruz, işte İzmir'de olsaydık, İstanbul'da olsaydık sürekli 12 ay iş yapıyorduk. Tabii avantajı da var, dezavantajı da var. Orada sürekli çalışıyorsun, tatil yok, şey yok, sürekli işe endeksli olacaksın. Ne zaman tatil yapacaksın? Turizm yerlerinde bu özelliği, bu güzelliği var. Biz burada yaşadığımız için, yerimiz burada olduğu için iyi kötü işlerimizi çok iyi bir şekilde biliyoruz. Profesyonelleştik artık bu konuda. İşin ne zaman yapacağımızı, hangi ayda başlayacağını, neleri satacağımızı deneme yanılma yaparaktan bu zamana kadar biz piştik arkadaşlar. Şimdi bir dükkan açtığınız zaman o dükkanı oturtmanız bayağı bir zaman alacak. Oraya masraf yapıyorsunuz. Kirası, aynı zamanda eğer ki siz buraya yeni geldiyseniz, yerleştiyseniz aynı zamanda bir de evinizin kirası olacak. Bunu da hesaba katın. Tabii bu da size artı bir masraf getirecek. İş olmazsa bu sefer bu da apayrı insana sıkıntı. O kadar emek vereceksiniz. O kadar o dükkana masraf yapacaksınız. Sezonu çok kısa olan bir yerde iş yapmak gerçekten zor. Dönüşe geçtim arkadaşlar. Güzel yürüyorum. Böyle soluk soluğa kalıyorum arkadaşlar. Arkandan sesleniyorum. Vallahi ben nereye gidiyorum? Elimden yiyor sadece, ne yapayım? Ben de biliyorum tabağa koymayı. Çok değişik bir kedi. Evet Sedan. Ne yapıyoruz? Bu kadar dağınıklığı çekme artık ya. Bir toparlanalım, öyle çek. Seda bu şeye benzedi. Vallahi Bir ya. önceki videonun sonuna benzedi. Arkadaşlar işleri biraz kolaylaştırdık. Böyle ürünleri bayağı bir ayarladık, yerleştirdik, poşetledik. Birçoğunu taşıdım. Sence Bodrum'da dükkan Bence hiç kiralamak mantıklı değil. nasıl? Ben o deneyimi yaşadım arkadaşlar. Mantıksız mı? Hani bence mantıksız. Ben açmam bir daha dükkan. Gerekçeni söyle. Benim gerekçem yanlış olaylar oldu. Benimki başka bir şey. Ha ben iş yaptım arkadaşlar. Hani güzel de iş yaptık. Tabii güzellik kime yaradı onu bilemeyim. O güzel işler bana yaramadı arkadaşlar. Başkalarına yaradı. Cukkada cukka, cukkada cukka. Neyse. Neyse. Önümüzdeki maçlara bakalım. Yapacak bir şey yok. Kısacık sezonda Yani artık bana şey mantıksız geliyor. Bir dükkan açıp sadece o bölgedeki insanları beklemek, o yoldan geçecek insanları beklemek arkadaşlar günümüz teknolojisinde deneyimlemiş biri olaraktan bana artık mantıksız geliyor. Tabii açanlar yani iş yapmıyorlar mı? Herkes yapıyor. Yani Allah herkesin emeğinin karşılığını mutlaka veriyor ama yani internetten her yere ulaşma fikri benim için şu anda üst seviyede. Bakalım yani kafamızda bizim de bir şeyler var. Zaten bizim kafamızda bir şeyler hiç bitmiyor nedense. Ama yani Instagram'dan satış yapmayı bu yaz bile olmasa en yakın kısa zamanda düşünüyoruz. Bu yaz bir deneyimleyeceğim. Yani pazarlara çıktığım zaman ürün tanıtımı yapacağım. Baktım ki oluyor. Zaten ki oluyor. Bize çok isteyen var. Pazar yoğunluğundan dolayı biz yapamıyoruz. Allah!
Evet arkadaşlar. Tekrar dışarı çıktım. İsmet'i alacağım şimdi birazdan okuldan. Artık konuya da böyle son noktayı koyalım. Ufak biraz daha bir sohbet edelim. Ondan sonra da videoyu sonlandıracağım. Evet, İsmet'i bekliyorum şu anda. Eskiden arkadaşlar Bodrum'a tatil amaçlı gelirdi. Yani gelenlerin çoğunluğu, yani buraya gelenlerin %90'ı tatil amaçlı gelirdi. Tatilini burada yapar. Daha sonra da yaşadığı şehre dönerdi. Yani artık Bodrum bir gözde bir yer olduğu için insanlar burayı bir yerde de para kazanma mantığıyla buraya bir göç oluştu. Ya buraya gelirim, burada dükkan açarım, iş yaparım, para kazanırım mantığıyla geldi. Artık bu da tabii tam tersine döndürdü her şeyi. Yani tatil amaçlı gelen sayısı 1000 ise iş amaçlı gelen sayısı 2000'lere, 3000'lere buldu yani. Yani 3 katına döndü. Bu da ister istemez bu amaçla gelen çok olduğu için de burada mekanların çok fazlalaşmasına neden oldu. Yani birçok mekan, dükkan her yer dükkan oldu. Şöyle baktığınız zaman nüfusa göre aşırı derecede bir dükkan var yani. Hani şunu şöyle söyleyeyim, eğer kışı kısa bir sezon yani. Kışı baz aldığınız zaman burada birçok işletme, birçok turizme dönük, turizmle ilgili olan mekanların çoğunluğu kapatıyor. Sizin mekan açıksa o 100 tane kapalı mekanın içinde sizin dükkan açıksa, ya ben iyi 12 ay açarım dediğiniz dükkan böyle dımdızlak kalıyor yani. Tabi o da ne oluyor? Orada bir hareketlilik olmamasına sebep oluyor. Yani yarımada olarak düşünürseniz böyle çok yer var mesela. Ve merkezi olarak düşündüğünüz zaman da Bodrum'da mesela Cumhuriyet Caddesi sezon bittiği gibi bütün dükkanlar kapanıyor. Yani turizm bölgesi yani. Buradaki mekanların çoğunluğu turizm. Mekan olarak da zaten yiyecek ve giyecek ağırlıkta açılıyor tabii. Sezon bittikten sonra buraların hepsi kapanıyor. Yani çünkü iş olmayan yerde personeli nasıl tutacaksın? Dükkanı açsan yaptığın iş boşuna yani. O yüzden de herkes kapatıyor, gidiyor. Bir sonraki sezonu bekliyor. Ya da o sene eğer ki işleri kötü gittiyse o kişi yeri devretme peşine düşüyor. İşte bla 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 böyle şeyler işte. Geçen sene her sene olduğu gibi işte Bodrum'da da böyle bir fiyat algısı var. Tamam, belli bir yerde, lüks bir yerde gidersiniz lahmacunu 5.000 liraya yersiniz ama başka bir yerde de gidersiniz 100 liraya yersiniz. Yerine göre, mevkine göre değişen fiyat politikası bu. Kalkıp da yani zengine hitap eden işte yerde de yani siz lahmacunu 100 liraya yiyemezsiniz. Oraya gelen zenginin mal varlığı milyar dolar yani. Yani bu kadar yani. O oranda öyle bir ayrıcalığı var. O tarz bir mekana giderseniz de tabii bu tarz hesapları ödemek zorundasınız. Yani şu demek değil ki ya, işte bir haber çıkıyor. Ya şuraya bak diyor. Kişi paylaşıyor. Ne yedik ne tuttu diye. Ya böyle bir söylem de var yani. Halbuki onu ödeyen adamın umurunda değil. O adisyonu, o fişi orada çalışan çekiyor belki de. Bunu sosyal medyaya atıyor. Böyle bir algı yaratıyor. Böyle bir algı yarattıktan sonra da insanlar diyor ki ya şuraya bak işte Bodrum esnafı iyice zıvanadan çıktı. Oraya giden salaktır bilmem nedir muhabbetleri yapıyorlar. Tabi bu da dediğim gibi burada esnafı etkiliyor. Ama bilen biliyor artık. Yani bu yalan haberlere kanmayan insanlar var. Ya bunlara dikkat etmek lazım. Bilmiyorum, böyle çok konuştum. Artık videoyu burada sonlandıracağım. İsmet'e bakıyorum. Birazdan çıkar, zil çaldı.
Bakalım gidelim İsmet'i alalım. Kedi seni özlemiş İsmet. Ne kadar domuzun evde yemek kalmıyor ye. Senin için her şeyi yaparım çünkü sen benim en tatlı kedimsin. İşte diye. İsmet Baksana. Anne. iyice saldı kendini. Benim. Hoppa, aklına ne geldi acaba? Anne poşet açtı ya İsmet, hemen ona gidiyor.